Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bu yayınımızda haftalık kapanışlar sonrasında dolarda altında neler olabilir? Hep birlikte buradan bakalım. Geçtiğimiz haftalarda gelişen olaylar özellikle ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte altın tarafında özellikle altının ons tarafında aşağı yönlü hareketler sizlerle birlikte izledik. Gram altın gene altının onsundaki hareketlerden kaynaklı olarak da arkadaşlar burada da gram tarafında da aşağı yönlü hareketler sizlerle birlikte gördük. Şimdi biraz sonra videomuz içerisinde hepsine değineceğiz. Bizler için dolarda, altında ve gümüşte önemli seviyeler, teknik olarak stop olabileceğimiz, satış yapabileceğimiz seviyeler veya üst rakamlar nerelere doğru doları, altını, gümüşü taşıyabilir. Hep birlikte sizlerle bu video içerisinde bunları canlı yayın içerisinde bulmaya çalışacağız. Ayrıca sizlerden gelen sorulara da cevap vermeye çalışacağım. O yüzden sizler de sorularınızı yazarsanız arkadaşlar bu soruları da hep birlikte burada karşılıklı değerlendirebiliriz. Hem de daha iyi bir yayın bizler için olmuş olur. Uzun zamandır sizlerle video yapmıyorduk. Teknik analiz videoları özellikle yapmıyorduk. Bugün itibariyle tekrardan videolarımıza geri dönüş yapmış olacağız ve teknik analizin gerektirdiği şekilde videolarımıza yön vermeye çalışacağız sevgili dostlarım. Evet, Özlem Olgun, iyi akşamlar başkan demiş. Fethi Hammaloğlu gene iyi akşamlar demiş. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz daha arkadaşlarımızın da gelmesini bekleyelim yayınımıza. Kamil Şahin de geldi. Evet, iyi akşamlar demiş. Altının seyri ne olacak demiş. Teşekkürler. Evet Kamil, altına bakacağız şimdi. İlk önce dolarla başlayalım. Altınla devam edelim. Çünkü birbirleriyle bağlantılı olacak. Hilmi de geldi şu an yayınımıza. Evet, yayınımızı paylaşırsak, yayınımıza beğenilerinizi bırakırsanız sevgili dostlarım, yayınımız daha fazla arkadaşımıza da erişmiş olacak. Hasan Ali hoş geldin. Celal Ekim hoş geldin. Evet, tek tek arkadaşlarımız da yayına dahil olmaya başladılar. Evet, ufak ufak artık başlayalım. Şimdi sevgili dostlarım, dolar kurunda bizler için izlediğimiz bir kanal mevcut ve bu kanal doğrultusunda biz de sizlerle birlikte doların yukarı yönlü hareketlerinin tekrardan sertleşip sertleşmeyeceği yönündeki beklentimizi burada değerlendireceğiz. Ama öncesinde arkadaşlar bu kanal içerisindeki hareketlerde doların kırması gereken bir direnç seviyesi mevcut. Buradaki direnç seviyesi de bakın şu şekilde anlatayım sizlere. Önce bir trendimiz, şurada yükselen bir trend çizgimiz var ve bu trend çizgimizin geçtiği alandaki direncin yukarı yönlü kırılması gerekli. Orada bir ufak direnç bölgesi var. O direnç bölgemizin geçtiği alanda arkadaşlar bizler için bu hafta itibariyle dolar kurunda şöyle baktığımız zaman 18.37, 18.38 seviyesinden geçmekte. Bu hafta itibariyle bu alan yukarıda 18.38 bantları arasında. Şimdi buradaki trend yerimizi sizlerle birlikte belirleyelim ve buraya bir notumuzu alalım. 18.37. Burası bizim ilk direnç bölgemiz. Şimdi 18.37'nin 18.40 bölgesinden geçen direncin önemi ne olacak? Bakın buradaki direnç yukarı yönlü kırılırsa şuradaki alan kadar doların yukarı yönlü kur atağı yapma ihtimali de oldukça fazla. O da bizim şuradan geçen, sizler için hem eğitim bazlı da olsun, ana kanalımızın geçtiği direncin bölgesi. Şuraya bir şöyle bir temizleyelim. Şimdi 18.37 sizlerle birlikte anladık. Burası 18.37. Sıkışan doların alt banttaki direnç bölgesi. Bakın şu alandaki direnç bölgesi. Yukarı yönlü tekrardan hareketin sertleşebilmesi için buradaki 18.37 direncinin dolar yukarı yönlü kırması gerekli. O yüzden burası bizim ilk takip edeceğimiz bu hafta itibariyle direnç bölgemiz olacak. Bu direnci 21 Eylül itibariyle Fed'in yapacağı faiz arttırımları yukarı yönlü kırabilir arkadaşlar. Dolar da bu dirence doğru bu hafta hareket edebilir. Çünkü Fed'deki beklentiler değişmiş durumda. Bu beklentiler neticesinde de
FED faiz arttırımlarında daha şahin bir tavır sergileyebilir. O yüzden 18.37'nin yukarıya yönlü kırılması demek dolar kurunda tam bakın üstte izlediğimiz şu kanalın üst boyu kadar, yani 18 lira 80 kuruş seviyesine doğru dolar kurunda yukarı yönlü tekrardan bir atak gerçekleştirebilir. Şimdi ilk direncimiz neydi? Sizlerle birlikte takip edeceğimiz 18.37 direnç bölgesi ve ana bant kanalımızdan geçen yukarıdaki kırılması durumunda takip edeceğimiz direnç bölgesi de dolar kurunda 18 lira 80 kuruş civarına doğru dolar kurundaki yukarı yönlü atakları taşıyabilir. Şimdi bu grafik üzerinde, grafiği biraz daha küçülttüğüm zaman sizler de net olarak göreceksiniz. Ve bu grafik üzerinde bir de bizim bir hedef bölgemiz var. Orta vadeli bir hedef bölgemiz vardı. Onu da sizlerle birlikte nasıl buluyorduk? Şuradaki üçgen, yükselen üçgenin boyu kadar mesafenin aşılması. Buradaki mesafe dolar kurunda hesapladığımız zaman aşağıda 10 lira 35 kuruş. Yukarıda da arkadaşlar bakın şurada 14 lira seviyesinden geçen alan. Yani burada ortalama 4 kuruşluk takribi bir alan var. Bu 4 liralık takribi bir alan var. Buradaki üçgenin yukarı yönlü 18.80 civarından kırılması demek, üzerine bir 4 lira daha ekleyeceğimiz bir dolar kurunu beraberinde getirir. O da bizlere 18.80 üzerinde bir 4 liralık daha bir yukarı yönlü hareketi tamamlatırsa 22-23 liralara giden bir dolar kurunu sizlerle birlikte tekrardan izleriz sevgili dostlarım. Şimdi aşağı yönlü düşüşlerde bizlerin dolar kurunda takip edeceğimiz önemli seviye. Oraya da hemen sizlerle birlikte belirleyelim. Bakın burada çünkü önemli olan asıl buradaki takip edeceğimiz seviye, bizler hangi seviyede stop olmalıyız? Ve stop bölgesi olarak takip edeceğimiz alan hangi bölgeden geçmeli? En önemli arkadaşlar stop olmamız gereken alan daha doğrusu bizler için şuradaki trendin geçtiği alan. O trendin geçtiği alanda bugün itibariyle bizler için bakın tam şuradan geçiyor. Oradaki seviyemizde 18 lira 10 kuruş seviyesine gelmiş durumda. Yani biz artık kendimize stop olarak şuradaki trendin geçtiği 18 lira 10 kuruş seviyesini bir hedef olarak ve kendimizi koruma amaçlı belirleyebiliriz. Burası bir stop bölgesi olarak takip edilecek alan. Şimdi toparlayacak olursak ve stratejik olarak dolar TL kuruna bakacak olursak da 18.28 üzerindeki hareketlerde ilk hedef 18.37'deki direnç bölgesi. Buranın kırılması halinde de arkadaşlar yukarı yönlü 18 lira 80 kuruşa doğru kısa vadeli, eğer ki FED'den agresif bir faiz artışı gelir ise de bu seviyeyi 18 lira 80 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü dolar kuru devam ettirebilir. Asıl burada tehlikeli olan şuradan geçen, üstten geçen trend çizgimiz. Evet, burası kırılırsa da işte arkadaşlar o zaman ne dedik? Buradaki kanal aralığı kadar dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket getirir. Bu da dolar TL kurunda 22 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin daha devam etmesi anlamı taşır. Asıl kanalımızın takip ettiğimiz en tehlikeli bölgesi şuradaki içerideki ana kanalın geçtiği alan. Bu ana kanal içerisinde kaldıkça dolar kurunda henüz tehlike geçmiş sayılmaz. Hala da yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip etmeye de devam ederiz. Bu arada dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksinde de şöyle bir durum var. Hemen orayı da sizlerle birlikte inceleyelim. Dolar takip eden arkadaşlarımız için dolar endeksinin hareketleri de çünkü önemli. Dolar endeksinde bizlerin takip ettiği 110 puan seviyesi var. Bu 110 puan seviyesi gerçekten ciddi bir seviye. Eğer ki FED faiz artışlarında agresif olur, 2023 yılında da faiz artışlarına devam edeceğim şeklinde bir söylemlerde Powell'ın bulunması durumunda dolar endeksi bu 110 seviyesini yukarı yönlü kırıp yoluna devam edebilir. Zaten kısada da bizlerin dolar endeksinde takip ettiğimiz, bakın şurada bir formasyonumuz mevcuttu. Bu formasyonun zaten hedef bölgesi 114 puan.
civarı. 114 puan civarına doğru dolar endeksinde bu hareketlerin gelgitler yapması, yani yukarı yönlü taşınması da oldukça normal. Çünkü buranın hedefi dolar endeksinde hala da 114 seviyesine doğru doları yukarı yönlü taşıyacak olan hareketin devamı niteliğini bizlerle birlikte gösteriyor. Ekonomik gelişmelere baktığımız zaman dünya üzerindeki gelişmeler de arkadaşlar dolar endeksinin şu anki durumunu destekler nitelikte. ABD'nin özellikle faiz arttırımlarına devam etmesi ve burada daha da agresif olabileceği yönündeki beklentiler dolar kurunu ve dolar endeksine bağlı olarak da gelişmekte olan para birimleri üzerinde etkiyi ve baskıyı arttıraraktan devam edecek gibi hala da görülmekte. Teknik seviyelerle dolar kuruna baktık. Teknik seviyelerin bir yere getirdiği öngörüler doğrultusunda bu hafta gene dolar kurunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şimdi altın tarafına bakalım. Altının onsuyla devam edelim. Şimdi altının onsunda agresif aşağı yönlü düşüşler devam edecek mi? Özellikle altın yatırımcısının dikkatle takip ettiği bir bölge 1680 bölgesi altının onsunda kırıldı mı? Bakın arkadaşlar, hemen sizlerle birlikte şöyle bir teknik analiz yönüyle baktığımız zaman altının onsunda şuradan geçen bakın bir trend çizgimiz daha var. Yani bir kuvvetli destek bölgemiz daha var. 1680 altında şuradaki destek çok önemli. Bakın 1600 yaklaşık olarak 1645 seviyesinden 1640 seviyesinden geçen bir destek bölgesi ve bu destek bölgesi de gerçekten kuvvetli bir destek bölgesi. Henüz altının onsunda oyunun bittiğini söyleyemeyiz. Yani altında artık daha böyle sert bir düşüşlerin başlayabileceğini söyleyemeyiz. Çünkü buradaki alan önemli. Burası tuzak bölgede olabilir altının onsunda. Çünkü bu 1640 seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça bu alanı bir tuzak seviyesi olarak bir oyun bölgesi olarak büyük yatırımcıların kullanabileceği bir alan gibi de görmek lazım. 1640 şu an itibariyle bizler için önemli bir destek, altının onsunu takip eden sevgili dostlarımız için. 1680 altında bu haftaya kapanış yaptık. Şurası 1680 bölgesi bizler için artık bir direnç bölgesi halini almış durumda. Fakat 1675 dolar seviyesinden altının onsunda bir kapanış gördüğümüz için arkadaşlar buradaki hareket gene 1640 seviyesi altına gelmedikçe tekrardan 1680 seviyesi içerisine tekrardan trend yönü içerisine altının onsunu atabilir. Altında olanlar, altın onsunu takip eden sevgili dostlarımız özellikle şu tuzak bölgesine dikkat etsinler. Zaten buraya kadar düşmüş olan bir altın onsta bu 1640 seviyesi altında bir kapanış görülmedikçe de pozisyonların korunmasında ben sağlıklı görüyorum arkadaşlar. Yani buradan çıkmanız elinizdeki altınları kaptırmanız anlamı taşıyabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Buradaki tuzak bölgeyi sizlerle birlikte hafta içinde zaten takip edeceğiz. Buranın altına sarkma olur ise işte o zaman altının onsunda aşağı yönlü hareketleri bekleyebiliriz. O da bizi altının onsunda şurada 1590 dolar seviyesine kadar aşağı yönlü getirebilir. Fakat ben altının bu kadar fazla aşağı yönlü bu seviyeden tekrardan salacağı yönündeki düşüncem mevcut değil ve ben hala bu bölgeyi bir tuzak bölgesi, bir elinizdeki malı kapma bölgesi olarak düşündüğümden dolayı yatırım tavsiyesi olmadan bu bölgeden, bu iğne gelen bölgeden altının onsunda bir iğne hareketi olarak gördüğümüz bu bölge üzerinden malınızı satma taraftarı değilim. Ben buradaki hareketin, bunu önceki videolarımda da belirttim arkadaşlar. Şu şekilde bir W formasyonu şeklinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Buradaki hareketin de ilk etapta altının onsunu 1800 dolar seviyesine ve buradan da
1900 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü taşıyacak hareketi başlatacak olan bir dip çalışması olarak gördüğümden dolayı altının onsunda şu an itibariyle bu 1640 dolar seviyesinin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Tabii sizler de yorumlara kendi düşüncelerinizi yazarsanız beni sevindirirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza beğeni atmayı unutmayalım. Gram altında hemen devam edelim. Gram altında da ons bazlı olarak aşağı yönlü hareketler izledik. Bakalım gram altında son durum ne şekilde? Evet, gram altında arkadaşlar bakın 980 seviyesi önemli. Çizdiğimiz kanal destekleri üzerinde buraya bir çarpma ve 4 saatlikte bu kanal üzerinde yukarı yönlü tekrardan hareketini gram altının dolar bazlı olarak gerçekleştirdiğini görüyoruz. Burada 1640 dolarlar seviyesinde altının ons tarafında bir dip seviyesi olarak kabul edip buradan tekrardan 1800 dolarlara doğru altının onsunda bir hareket ve dolar tarafında da dolar Türk lirası tarafında da arkadaşlar 18.80 civarına doğru bir hareket tekrardan izleme ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu da gram altın tarafını bizler için tekrardan 1013-1033 dolar seviyesine doğru yukarıya gidecek hareketi başlatabilir. Çünkü 4 saatlikte baktığınız zaman burada olumlu kapatmış tekrardan bir gram altın karşımızda 980 özellikle bizler için önemli bir destek bölgesiydi. Gram altın tarafında takip ettiğimiz ve bu destek üzerinde kalmayı başarmış bir gram altın sizlerle birlikte tekrardan takip ediyoruz. Gram altının günlükte özellikle tekrardan olumlu bir seyir alabilmesi için de şurada gördüğünüz 1007 TL civarı üzerinde yukarı yönlü bu düşen trendini tekrardan kırması gerekli. Aşağıda 980 burada önemli bir destek. Bu destek yakından takip edilecek. Yukarıda da 1007 direnci arkadaşlar. Burası kuvvetli bir direnç olmuş durumda. Gram altın takip eden arkadaşlarımız için bu gram altın seviyesi de önemli takip edeceğimiz bir direnç haline dönüşmüş durumda. 980 geçmişte de takip ettiğimiz gibi bu trendin alt tarafından geçen alan bizler için yeniden bir alım fırsatı mı bu şekilde mi değerlendirilmeli? Bunu da hafta içindeki pazartesi itibariyle doların ve onsun hareketlerine bakaraktan değerlendirmeye çalışacağız. Fakat şöyle bir strateji yaptığımız zaman Fed'in faiz artışlarında 100 bas puanlık bir faiz artışına gidebilir mi? Piyasa bunu fiyatlayabilir mi? Dolar üzerinde ve dolar endeksi üzerinde. Eğer ki bu fiyatlama gelir, dolarda da biz agresif olarak bir yukarı yönlü hareket görür isek bu gram altın tarafını da bir anda hızlı bir şekilde tekrardan 1007 seviyesinin üzerlerine taşıyacak hareketi başlatabilir. Gramcıların tek şu an itibariyle dikkat etmesi gereken bu kısa vadeli düşüş, düzeltme trendi diyelim biz buna. Düzeltme trendi içerisinde 980 Türk Lirası civarındaki bölgeye dikkat etmeleri gerekli diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Gümüş tarafına da hemen bakalım. Gümüş takip eden arkadaşlarımız var. Onlar için de hemen bir gümüş analizi yapalım. Gümüşün onsuna baktığımız zaman gümüşün ons tarafında bir yükselen trend çizgimiz sizlerle birlikte takip ettiğimiz bir trend çizgimiz vardı. Gümüş bu trend çizgisinin bakın şurada tam altına çarptı. Buraya kadar bir düzeltme yaptı ve buradan tekrardan yukarı yönlü bir toparlanma sürecine girmiş durumda. Bizler artık gümüş ons ve altın ons tarafında yukarı yönlü takip ettiğimiz bu süreç içerisindeki ve bu kanallar içerisindeki hareketlerde bunu aşağı yönlü kırmaz, yukarı yönlü mum hareketlerinin devamını getirebilir isek de sevgili dostlarım. Çünkü bakın burada bir aşım, bir iğne hareketinden sonra kuvvetli bir alım gümüş tarafına gelmiş durumda. Şu mumu sizler de takip edecek olursanız bu mumdaki zaten aşağı yönlü bir hareket ve bu hareketten sonra güçlü bir alım mumunun gümüşün ons tarafında gelmiş olduğunu sizler de göreceksiniz. Buradaki hareket
yukarı yönlü gümüşün onsunu tekrardan bu hafta itibariyle arkadaşlar şu yukarıya kadar taşıyabilir. Oradaki yukarıdaki hareket de bizler için 20 dolar 25 sent civarına doğru gümüşte de yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Altının ons tarafında da gene 1680 dolar seviyesinin üzerine atıp o trend çizgisinin içerisine girip giremeyeceği önemli. Aşağıda 1640 seviyesi. Gümüşün onsunda da arkadaşlar şuradaki trendimiz önemli. Bunun altında kapanış yapmamamız lazım. Bu da bizim için 19 seviyesinden geçen bölge. Buradaki 19 destek bölgesini takip edeceğiz. Ara direnç bölgemiz gene 19.70 bölgesinde bulunan direnç ve yukarıda 20 lira 25 kuruş seviyesinden geçen bu trendin geçtiği bölge kadar hala da gümüşün ons tarafında da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor. Burada agresif hareketler gümüşte 20-70 seviyesinin üzerine atmamız durumunda bu hareketlerin tekrardan kanal çizgisi hizası yani 21.50 seviyesine doğru da gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketleri bizlere getirecektir. Gümüş ve altın tarafında gerçekten büyük oyunlar dönüyor. Bu fiyatlar bu enflasyonist düzen içerisinde bu fiyatlarda altının onsunun ve gümüşün onsunun durması doğanın kanununa aykırı diyelim, çıkartma maliyetlerine aykırı. Büyük oyuncuların yapmış olduğu bir plan var. Bu plan üzerinde de birileri büyük bir ihtimalle arkadaşlar bu ABD, İngiltere, Fransa tarafı, Almanya tarafı büyük bir ihtimalle düşükten kendilerine altın ve gümüş stoğu yapıyorlar. Ben bunu bu şekilde görüyorum. Çünkü altın ve gümüş ne zaman kafasını kaldırıp yukarı yönlü hareketler içerisine girmeye başlasa mutlaka bir açıklama veya bir satış dalgası altın ve gümüş tarafında başlatılıyor. Bu hareketten de anlayacağımız üzere arkadaşlar birileri altın ve gümüş üzerinde büyük manipülasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bunlar yeteri kadar dolar ve altın alımını tamamladıktan sonra ben altın ve gümüş tarafında arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla yukarı yönlü haftalarca sürecek bir yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Aynı İMKB 100 hisselerinde olduğu gibi bu altın ve gümüş tarafında da yukarı yönlü hareketler sert bir şekilde gerçekleşecektir diye düşüncem hala da devam etmekte ve altının onsuyla gümüşün ons tarafının da hala da dip seviyelerinde bu dip oluşumunu tamamlamaya devam ettiğini düşünüyorum. Euro Türk Lirası'na hemen geçelim. Euro Türk Lirası'nda Lagarde'ın yapmış olduğu faiz artışı 0.75 bas puanlık faiz artışının ardından burada yukarı yönlü hareketler ve tekrardan toparlamalar biz sizlerle birlikte Euro tarafında gördük. Burada yapmış olduğumuz bir analizimiz vardı. 4 saatlikte bakın Euro'da bir kanal çalışması yapmıştık ve Euro'daki hareketlerin 0.75 bas puanlık bir hareketle Euro'yu 18.55 civarına doğru yukarı yönlü taşıyacağı beklentim vardı ve noktasal olarak bu kanalın üst tarafından geçen alana doğru Euro'da yukarı yönlü hareketler gördük ve 18.55 tarafından da Euro tekrardan hareketlerini geri sardı. Şimdi bu kanal hareketleri üzerinden tekrardan Euro'yu değerlendirecek olursak bu yükseliş hareketinin devamı için 18.55 üzeri kapanışlar Euro için gerekli kapanışlar. Bunları takip edeceksiniz. Arada bir direnç bölgesi olarak takip edeceğiniz bölge 18.35 civarından geçen alan. Altta stop olunacak bölge ise 18 TL civarı Euro'da takip edilecek. 18 TL üzerinde kaldıkça hareketler burada çizdiğimiz kanal içerisinde 18.55 ve 18 bantları arasında gerçekleşecektir. Kırılımın yukarı yönlü gerçekleşmesi 18.55 hareketinin devamıyla başlar. O da 18.55'i yukarı kırabilirse arkadaşlar trend çizgimizin geçtiği alan kadar bir yukarı
yükseliş gerçekleştirebilir. Bu da Euro'da 19 liralara doğru bir yukarı yönlü hareketin devamını bizlere getirebilir. Euro'daki arkadaşlar için aşağıda 18 TL önemli destek ve stop bölgesi. Yukarıda ise arkadaşlar 18.55 ara direnç bölgesi, kırılması durumunda da 19 liralara doğru giden bir Euro Türk Lirası izlenmesi anlamı taşıyacaktır. Sterlin Türk Lirası'na da hemen bakalım. Sterlin takip eden arkadaşlarımız için Sterlin Türk Lirası'nda neler oluyor? Evet, Sterlin baktığımız grafikte bozulma olduğunu, burada aşağı yönlü hareketlerin yaşanabileceğini belirtmiştik. 21.60 seviyesi sterlinde önemliydi ve aşağı yönlü bu hareketin kırıldığını sizlerle birlikte izledik. Şimdi sterlinde günlükte baktığımız zaman bakın bu hareketin dolar ve euroya nazaran sterlinde üçgeni aşağıya yönlü kırdığını görüyorsunuz. Burada hareket aşağı yönlü kırılmış. Bu hafta sterlinde hala da dikkatli olunması gerektiğini düşünenlerden biriyim arkadaşlar. Sterlin pek iyi durmuyor. Geçen hafta da gene sterline baktığımızda buradaki sterlindeki hareketlerin iyi gözükmediğini söylemiştik. Sterlinin tekrardan olumlu bir vaziyet alabilmesi içinse mutlaka 22.30 seviyesi üzerinde kendini atıp buradaki kapanışları gerçekleştirebilmesi lazım ki yukarı yönlü hareketlerin tekrardan 24 TL'ler civarına doğru gidebilsin. Aşağı yönlü düzeltmelerinde sterlinde de takip edilecek olan bölge Fibo değerlerinde belirtildiği gibi 20 lira 20 kuruş seviyesine doğru aşağı yönlü hareketleri sterlinde görebiliriz. Sterlin hala da olumlu bir seyir almış değil maalesef ki. Evet, Suat Yıldız başkanım nasılsın demiş. Teşekkürler Suat, iyiyiz. İstanbul'a çok selamlar. Murat iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Murat. Nedime Selvi hoş geldiniz. Yüreğinize sağlık demiş. Halis yaşamlar demiş. Belma teşekkürler demiş. Evet arkadaşlar, sizlerin de soruları varsa dolarla ilgili, altınla ilgili olsun. Buradan yanıtlamaya çalışayım. Yazarsanız aklınıza takılan soruları da burada cevaplamaya çalışırız. Evet, var mı aklınızda sorular sormak istediğiniz? Euro yükselir mi düşer mi demiş. Bilgilendirirseniz sevinir demiş Adanalı Eyüp. Evet, Euro'ya az önce baktık Eyüp. Euro'da önemli bir destek 18 liralardan geçen destek. Yukarıda 18.55 önemli bir direnç. 18.55 ile 18 lira arasında gitgeller yaşanıyor. Yani 18 liralara yaklaştıkça alım olarak 18.55 civarları, kırılmadıkça da satış olarak değerlendirilebilecek kanal içerisinde hareketler şu an için gözlemliyoruz. Tabii Fed'in yapacağı faiz kararları euro dolar paritesi üzerinde etkili olacağından dolayı 21 Eylül günü gerçekten önemli olacak. Bu 21 Eylül'ü dikkatli bir şekilde takipte kalacağız. Fed'in faiz arttırımı euroyu pozitif mi negatif mi etkileyecek? Kemal, Fed'in faiz arttırması, özellikle agresif yönde arttırması euroyu olumsuz etkiliyor. Yani euro üzerine doların daha da değer kazanması anlamı taşıyacağından dolayı euroyu olumsuz etkileyebilir. Fakat euro bölgesi de boş durmuyor. Her ne kadar da faiz arttırımlarına geç başlasa da euro tarafında da, euro bölgesinde de Christine Lagarde biliyorsunuz artık eksi faiz ortamından Avrupa bölgesinin çıkacağını, onlar da faiz arttırımlarına devam edeceğini, bu yolla da enflasyonu aşağılara çekebilecekleri düşüncesiyle faiz arttırımlarına 0.75 bas puanlık bir faiz artışıyla girdi. Bu 0.75 bas faiz artımının ardından euro gene doların üzerine kendini attı, 18.55'lere attı. Bu hareketler bir euro, bir dolar lehine bir müddet böyle gidecek gibi gözüküyor. Yani aşağılarda 18 liralar önemli, yukarıda da 18.55'ler euroda önemli olacak. Dolar arzı ne durumda demiş. Piyasayı ne zaman rahat bırakacaklar demiş. Valla dolar arzlarına baktığımız zaman, Merkez Bankası rezervlerine özellikle baktığımız zaman Merkez Bankası rezervleri eksi seviyelerde devam ediyor. Ayrıca ödenmesi gereken dış borç miktarlarımız var. 2022 yılı içerisinde bu dış borç ödemelerimiz var. Bunların ödenmesi gerekiyor.
Bu son 3 aylık 4 aylık zaman zarfı içerisinde arkadaşlar pek iyi süreçler bizi beklemiyor gibi. Ben bunu şu şekilde yorumluyorum. Yaz dönemi içerisinde bir 37 milyar dolarlık turizmden bir gelir geldi. Bu gelire rağmen dolar kurunda aşağı yönlü hareket bakın hiç izlemedik arkadaşlar. Yani bir gerileme veya düşüş hareketi hiç izlemedik. Hatta dolar eski seviyesine, eski rekor seviyesine tekrardan geri geldi. Üretimin özellikle gıda üzerindeki üretimin biliyorsunuz bir tarım ülkesi olduğumuz için buradaki fiyatların da çok fazla bir geriye gelmemesinden kaynaklı olaraktan bu gıdaları da yaz boyunca tükettik. Bunları birkaç ay daha tüketiriz. Bu bizi birkaç ay daha idare edebilir. Soğuk havalarda bu ürünlerin beklemesiyle. Bir de unutmamamız gereken bir şey var arkadaşlar. 40 milyon civarında bir turist ülkemize geldi. Yani bir 40 milyon turiste de meyve, sebze, et olsun bol miktarlarda burada ikram yapıldı. Otel bazında olsun. Özellikle bunlara yapılan harcamalar olsun. Bunlar hep arkadaşlar gene bizim kendi öz sermayemizden, kendi öz üretimimizden giden ürünler. Tamam oradan bir dolar geliri geliyor fakat içerideki iç üretimin tüketilme olayı daha da hızlılaşıyor. Bir 40-45 milyon civarında insan ülkeye girince tabii bunlara da doyurmak hali zor, kolay değil yani. Bu anlamda da kış sürecinin ben oldukça zor geçeceğini ve bu süreç içerisinde de dolar ve altın tarafında bir agresif yükselişleri görebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle bu 2022 başlarında yapmış olduğum uzun vadeli videolarım var. Onları genellikle ben bir yıllık yapıyorum. Yani 2001-2022 bir yıllık. Bu videolara da göz atarsanız bir yıllık beklentilerimin neler olduğunu ve bu beklentilerimin karşılanmasına da arkadaşlar çok az bir zaman kaldığını belirtmek isterim. Hep birlikte izleyip göreceğiz bakalım. Dolarda olsun, altında olsun, Türkiye ekonomisinde olsun. İnşallah düzelmeler olur. İnşallah enflasyonda aşağı yönlü hareketler görürüz. Çünkü bakın çok zor gerçekten. Asgari ücret 5.500 lira bu ülkede şu an. Okullar açıldı. İnsanlar çocuklarını okula gönderecek. Okul servis ücretleri oldukça fazla. Mazot gelirlerinden kaynaklı olarak. Eminim servis firmaları da bu kadar yüksek maliyette fiyatlar yapmak istemiyorlardır. Fakat bir çocuğun en düşük mesafede 750 liraya servisinin çekileceğini düşünürseniz elektrik, bunun üzerine elektrik, gıda ve enerji maliyetlerini de eklerseniz arkadaşlar bu kışın ne kadar zor geçeceğini sizler de bulabilirsiniz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Gerçekten dünya için, Türkiye için ekonomilerin gerçekten çok zorlanacağı bir son 3-4 ay içerisine gireceğimizi düşündüğümden dolayı dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar şu ucuz dönemlerde evinize gıdalarınızı stok yapmanızda fayda var diye de düşünmekteyim. Evet, çok da karamsar olmaya gerek yok. İnşallah her şey düzelecek. Dünya genelinde bunun için uğraşmalar, adımlar var. Faiz arttırımları her ne kadar da ülkelerin ve insanların canını acıtsa da arkadaşlar, enflasyonla mücadelede bu piyasadan para çekme olayı şart. Çünkü piyasadan para çekilmedikçe arz olayının fazla olmasından kaynaklı olarak da enflasyonda aşağı yönlü bir hareket beklemek hayalden öteye gitmez. Önce piyasadaki fazla bastığınız paraları geri çekeceksiniz ki arzın azalmasıyla birlikte işte bu acı süreç dedikleri süreçte bu insanların alım gücünü maalesef ki faiz arttırması düşürüyor. Yani bu düşüklükten kaynaklı olarak da bu piyasaya yansıdığı için piyasada ürünler satılmadığı için de arz talep dengesine bağlı olarak da ürünlerin satılmamasından dolayı enflasyonda bir aşağı yönlü fiyatlarda gerileme
olma ihtimali de oldukça fazla oluyor. Allah ne diyeyim arkadaşlar, hepimizin sonunu hayretsin. İyi bir dünyayı iyi bir süreç beklemiyor gibi gözükmekte bu son 3-4 aylık dönem içerisinde. İnşallah 2023 yılı hepimize hayırlı uğurlu gelir. 2023 Ocak'tan itibaren bazı şeyler değişir. Dünya merkez bankaları aklını başına alır. Bu para basma, bol miktarda para basma olayından vazgeçerler de dünya bu süper enflasyonist durumdan bir an önce kurtulur diyelim. Evet sevgili dostlarım, güzel bir yayın oldu. Sizlerle birlikte sorularınıza cevap verdik. Ben hepinizi çok seviyorum. Bu arada tekrardan kanalımıza abone olmamış, şu an yayınımızı dışarıdan seyreden tüm dostlarımızı kanalımıza abone olmaya davet edelim. Ayrıca beğen tuşunu mutlaka kullanalım. Çünkü beğen tuşuna her bastığınızda bize destek vermiş oluyorsunuz ve yayınımızı daha fazla kişiye de ulaştırmış oluyorsunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.